Birazdan izleyecekleriniz gerçek bir deprem değil, yapay zeka ile hazırlanmış olası bir senaryodur. 7,2 işte İstanbul'un en korktuğu rakam. O ilk 40 saniyede 16 milyonluk şehir sarsılır. Herkes aynı anda arabasına koşar. Ama kimse kımıldayamaz. Peki o gün gelirse İstanbul ne olur? Birlikte göreceğiz. Umarım hiçbirimiz böyle bir gün yaşamayız. Ama olası bir durumda İstanbul'un ne hale geleceğini bugün birlikte adım adım göreceğiz. 16 milyon insan, 2 kıta, binlerce yıllık bir şehir. Boğaz'ın iki yakası her sabah yeniden uyanıyor. Ama bu şehrin tam altında, Marmara Denizi'nin dibinde sessizce gerilen bir fay hattı var. Kuzey Anadolu fayı, yüzyıllardır kırıla kırıla batıya yani İstanbul'a doğru ilerliyor. Bilim insanları uyarıyor, Marmara'nın altındaki bu fay, 7 büyüklüğünün üzerinde bir depreme gebe. Son büyük kırılmanın üzerinden yüzyıllar geçti. O günden beri biriken enerji hala orada, derinlerde bekliyor. İşte bu yüzden bilim insanları olur mu demiyor, ne zaman olacağını soruyorlar. Geçmişteki büyük depremler acı birer dersti. Uzmanlar sıradaki büyük depremin bu kez İstanbul'un tam kapısında olabileceğini söylüyor. Şehrin batısında Avcılar, Marmara'ya bakan sıra sıra apartmanların yükseldiği kalabalık bir ilçe. Ama Avcılar'ın bir özelliği var, zemini yumuşak. Deprem dalgaları burada büyür, güçlenir. Geçmişteki büyük depremde merkez üssü 80 kilometre uzaktaydı. Yine de İstanbul'un en ağır yıkımı burada yaşandı. Ve Avcılar yalnız değil. Marmara kıyısındaki pek çok ilçe aynı yumuşak zeminin üzerinde yükseliyor. Bu apartmanların birinde sıradan bir akşam. Kemal işten yeni dönmüş, Elif akşam sofrasını hazırlıyor. Oğulları Deniz ödevine dalmış, küçük Ela ise yerde oyuncaklarıyla kendi dünyasında. Sıradan, huzurlu bir akşam. Tıpkı senin, benim, hepimizin akşamları gibi. Ve sonra yer derinden gelen bir uğultuyla inledi. Deprem! Çocuklar, buraya! Masanın altına! Hadi, çabuk! Kemal bir hamlede masanın altına atıldı, çocuklarını göğsüne bastırdı. Elif de yanlarına sokuldu. 40 saniye, bir depremde 40 saniye insana sonsuzluk kadar uzun gelir. Dışarıda koca apartmanlar salınıyor, sıvalar dökülüyor, camlar tuz buz oluyordu. Allah'ım! Kaçın! Kaçın! Kemal'in ailesinin bulunduğu bina da bu yıkıma dayanamadı. Kat kat çöktü ve her şey karanlığa gömüldü. İlk saniyelerde sokaklar canlı bir şey gibi kıvrandı. Direkler savruldu, asfalt yarıldı. Kaçın! Binaya girmeyin! Her yer dökülüyor! Deprem yalnızca Avcıları vurmamıştı. Aynı anda şehrin onlarca ilçesinde binalar aynı kaderi paylaşıyordu. Ama yıkım tek bir ilçeyle sınırlı değildi. O 40 saniyede şehrin dört bir yanı aynı anda sarsıldı. Şimdi en yoğun ilçelerden biri. Binalar sırt sırta, adeta iç içe. Dar sokaklarda apartmanlar birbirine değecek kadar yakındı. Biri yıkılınca ötekini de sürüklerdi. Dışarı çıkın! Ne olur binada kalmayın! Bir başka ilçe, tam deniz kıyısında, dolgu zeminde, çoğu 2000'li yıllardan önce yapılmış eski binalar. O eski binalar sarsıntıya dayanamadı, kat kat üst üste indiler. Bir başka ilçe daha, bir yanı göl, bir yanı deniz, ayaklarının altındaki zeminse su gibi yumuşak. Son yıllarda tarlaların yerini alan dev kule siteleri. 1 milyondan fazla insan yaşıyordu burada. O yüksek kuleler bile sallandı. Kimi yan yattı, kimi kat kat çöktü. Ve her mahallede aynı ses. Önce derin bir uğultu, sonra göğü kaplayan bir toz. Sonra bir anda her şey durdu. Zifiri karanlık, boğucu bir toz ve ölüm sessizliği. Elif? Elif, iyi misin? Çocuklar yanında mı? Buradayım Kemal, Deniz, Ela, sesimi duyuyor musunuz? Alo, enkaz altındayız, avcılardayız, 4 kişiyiz, çocuklarım var, kimse duyuyor mu? Kemal ve ailesi bir betonun altında açılan küçük bir boşlukta hayatta kalmıştı. Ama bunu dışarıda kimse bilmiyordu. Yukarıda ise tanıdık mahalle yoktu artık. Kimi bina yığın olmuş, kimi yana yatmış, kimi hala mucize gibi ayaktaydı. Yukarıda tanıdık mahalle yoktu artık. Bir evin yerinde sadece kırık bir merdiven, savrulmuş bir perde kalmıştı. Her moloz yığını bir zamanlar bir yuvaydı. Yardım edin! Burada insan var! Buraya gelin! İlk şok geçince sağ kalanların aklına aynı şey geldi. Buradan gitmek. Sevdiklerine, güvenli bir yere ulaşmak. Binlerce insan aynı anda arabasına koştu. Motorlar çalıştı, kornaları asıldı. Ama ana yollar dakikalar içinde tıkandı. Ne ileri gidebiliyorlardı, ne geri.
Sokak aralarına saptılar ama oralar da kilitliydi. Devrilen duvarlar, çöken cepheler yolları kapatmıştı. Yollar dakikalar içinde bir düğme döndü. Ne araçlar ilerliyor, ne yayalar geçebiliyordu. Geri çekil kardeşim, sıkıştık, geçemiyoruz. İtfaiye bile kımıldayamıyordu. Her kavşak, devrilen bir duvarla, sıkışan araçlarla kapanmıştı. Yol verin ne olur, içeride yaralı var. Ve o kilit, en çok tek bir şeyi vurdu. Yardımı. Yol açın. Lütfen yol açın. Hasta var. Sonunda çoğu insan arabasını yolun ortasında bırakıp yürümeye başladı. Ama bu yolları büsbütün tıkadı. Hastaneler bir anda dolup taştı. Yaralılar bahçelere, koridorlara, hatta otoparklara taşındı. Enkaz altındaki her can için her saniye altın değerindeydi. Ama yardım trafiğe takılıp kalmıştı. Duydunuz mu? Siren geliyor. Dayanın. Birazcık daha dayanın. Aynı anda kilometrelerce ötede şehrin gökdelenleri de sarsılıyordu. Modern kulelerin çoğu ayakta kaldı. Ama eski, çürük binalar şehrin dört bir yanında teker teker çöküyordu. Tarihi Yarımada'da yüzyıllara meydan okumuş kubbeler ve minareler bu kez sarsıntıyla titredi. Doktorlar ve hemşireler elektrik giderken el fenerleriyle çalışmaya devam etti. Kapasitenin çok üstünde bir yük altındaydılar. İstanbul'un üstünde artık tek bir toz perdesi vardı. 16 milyonun şehri nefesini tutmuştu. Boğaz'ın üstünde 3 asma köprü şehrin iki yakasını birbirine bağlıyordu. Deprem vurduğunda o dev çelik gövdeler sağa sola salındı, tabliyeleri bir dalga gibi kıvrıldı. Ana halatlar gerildi, çelik iniltilerle sızlandı. Asfaltta ince çatlaklar açıldı. Ama köprüler ayakta kaldı. Yıllar önce depreme karşı güçlendirilmişlerdi. Sallandılar, çatladılar ama kopmadılar. Asıl büyük tehlike ise denizden geliyordu. Çünkü bu fay tam da Marmara'nın dibindeydi. O sırada denizde olan tekneler, balıkçılar dev bir sarsıntıyla suyun üstünde savruldu. Sonra deniz bir an geriye çekildi. Kıyıdakiler açığa çıkan deniz tabanına şaşkınlıkla baktı. Ardından ufukta bir çizgi belirdi. Deniz geri dönüyordu ama bir duvar gibi. Dev dalgalar sahil ilçelerini yuttu. Kimi tekne karaya vurmuş, kimi alabora olmuştu. Deniz bir anda dost olmaktan çıkmıştı. Ama deniz sözünü henüz bitirmemişti. Su bir kez daha çekildi ve bu kez daha büyük bir duvar geri döndü. Dev dalga sahil bulvarını aştı, sokaklardan içeri doldu. Tekneler caddelerin üstünde sürükleniyordu. Marmara'nın ortasındaki adalarda payına düşeni aldı. Çam tepeli, ahşap köşkleri olan o sakin adalar. Dev dalgalar iskeleleri, kıyı boyunu bir bir yuttu. Kıyıdaki tekneler oyuncak gibi savruldu. Dalga geliyor, yukarı kaçın, tepeye çıkın. Şafak söktüğünde adalar sessizdi. Kıyılar darmadağın ama tepeler hala ayaktaydı. Tarih bunu daha önce de görmüştü. Yüzyıllar önce aynı deniz İstanbul'u dalgalarla vurmuştu. Gece indiğinde İstanbul kapkaranlıktı. Elektrik yoktu, su yoktu, telefonlar çekmiyordu. Sağ kalanlar açık alanlara, meydanlara, okul bahçelerine sığındı. Yüzlerce insan battaniyelere sarılıp sabahı bekliyordu. O gece binlerce aile hayatında ilk kez evinin dışında açık gökyüzünün altında sabahı bekledi. Kimse pes etmiyordu. Bir umut belirdiğinde onlarca el aynı anda o enkaza koşuyordu. Su var mı? Bir battaniye lazım. Çocuk üşüyor. Ama en zor iş karanlıkta enkazların başındaydı. İnsanlar çıplak elleriyle taş kaldırıyordu. Sessizlik. Herkes sussun. Ses var. Aşağıdan ses geliyor. Buradayız. Duyuyor musunuz? Buradayız. 4 kişiyiz. Ertesi gün arama kurtarma ekipleri gelmeye başladı. Uzmanların altın saatler dediği ilk 72 saat işliyordu. Gün ışığında ortaya çıkan manzara kelimelerle anlatılamıyordu. Ufka kadar bir moloz denizi ve yükselen dumanlar. Deniz kıyısı boyunca ilçeler yerle bir olmuştu. En yoğun mahalleler tozdan bir hayalete dönmüştü. Yan yatan kuleler, gökyüzüne uzanan çelik iskeletler, modern görünüşün altındaki gerçek buydu. Ama her yıkıntının başında hayat için savaşan insanlar vardı. Ekipler, gönüllüler, komşular hepsi el ele kazıyordu. Kemal'in binasının başında da bir umut belirmişti. Kazma kürek, çıplak el hepsi bir aradaydı. Enkazın altındaki her ses bir umuttu. Buradayım, sesimi duyan var mı? Bir yere vur, tık tık ses ver. Dayan, geliyoruz, sedye getirin çabuk. Ve saatler süren sabrın ardından tozun içinden bir el uzandı. Bir can hayata geri dönüyordu. Yaşıyor, çekin yavaş, aman dikkat.
Battaniyeye sarılan her kurtulan yüzlerce yürek demekti. İşte o an hayatta kalmak buydu. Ses ver, bir daha vur. Seni duyuyoruz, geliyoruz. Duydular Kemal, duydular. Buradayız, buradayız. Tamam, geliyorlar. Geliyorlar. Ve saatler süren o nefes kesen kazının ardından tozun içinden bir yaşam çıktı. Çıktılar, şükürler olsun. Hepsi sağ. Ama Kemal'in ailesi o gün kurtarılan binlerce kişiden yalnızca 4'üydü. Şehrin her köşesinde aynı mücadele sürüyordu. Çünkü bir gerçek vardı. İlk saatlerde kimse tek başına herkese yetişemez. O yüzden hayatta kalmak çoğu zaman hazırlıkla ve dayanışmayla başlar. Günler geçti. Parklar, meydanlar, boş araziler birer çadır kente dönüştü. Kemal'in ailesi de bir çadıra yerleşti. Evleri gitmişti ama 4'ü de yan yanaydı. En önemlisi buydu. Yavaş yavaş yardımlar ulaştı. Su, battaniye, sıcak çorba ve en çok da birbirine tutunan insanlar. Ülkenin dört bir yanından yardım aktı. Kamyonlar, gönüllüler, kurtarma ekipleri İstanbul'a akın etti. Aylar sonra yıkılan yerlerde yeni ve sağlam binaların temeli atılmaya başlandı. Şehir yaralarını sarıyordu. Çocuklar çadırların arasında yeniden oynamaya başladı. Hayat en beklenmedik yerde bile bir yol buluyordu. İstanbul yaralıydı, yorgundu ama ayaktaydı. Çünkü bu şehir yıkılmayı değil, yeniden ayağa kalkmayı biliyordu. Peki bütün bunlar kader mi? Hayır. Deprem bir doğa olayıdır ama yıkımın büyüklüğü çoğu zaman bir tercihtir. Sağlam bir bina, hazır bir deprem çantası, tatbikat yapmış bilinçli bir aile. İşte bir depremi felaketten ayıran şey budur. Belki de en büyük ders şu: o 40 saniyeye bugünden hazırlanmak. Umarım İstanbul böyle bir günü hiç yaşamaz. Ama yaşarsa hazır olanlar ayakta kalır. Bugün atacağın küçük bir adım yarın bir hayat kurtarabilir. Unutma, deprem öldürmez, hazırlıksızlık öldürür.